İnsanların sağlıklarıyla ilgili bir durum var. İnsanlar sağlıklarıyla ilgili olarak kararı kendileri verebilir. Bakın, Almanya'da gelinen nokta şu. Kısaca ve basitçe anlatacağım. Diyorlar ki aşı olacaksınız. Aşı olmazsanız sizi alışveriş merkezine sokmam, tiyatroya sokmam, konsere sokmam ya da kamu hizmetlerinden mahrum kalırsın diyor. Aşı olduğuna dair belgeyi ya da koronavirüsü atlattığına dair belgeyi bana göstermek zorundasın diyor. Şimdi insanın aklına da ister istemez Almanya ile ilgili şöyle bir soru geliyor. Şimdi ben bir yere gittim. Ben kendimle ilgili sağlık verilerini bir başka kişiye göstermem ne kadar doğru? Bu ne kadar hukuki? Ve Alman anayasasında bununla ilgili evet kardeşim sen sağlıkla ilgili bilgilerini diğer kişilerle, üçüncü kişilerle paylaşacaksın diye bir madde mi var? Görüyoruz. Berlin başta olmak üzere Almanya'nın pek çok noktasında bu koronavirüsle ilgili olarak insanlar protestolar yapıyorlar. Sokaklara çıkıyorlar. Sloganlar atıyorlar. Polisle çatışıyorlar. Pek çok noktada bu tür olaylar meydana geliyor. Şimdi bu kadar insan şunu söylüyor. Diyor ki sen benim sağlığımla ilgili karar alamazsın diyor. Bu salgınla ilgili alınan tedbirleri de protesto ediyorlar. Şimdi demokrasi, insan hakları gibi kavramlar bu sokaklara dökülen insanlar için geçerli değil mi diye ister istemez sormak zorundayız. Bu insanların bir talebi var. Ya bunları görmezlikten geleceksiniz ki şu anda Almanya'da bu sokaklara dökülen insanları görmezlikten geliyor. Ya da diyeceksiniz ki sizin söyledikleriniz mantıklı. Evet biz sizin söylediklerinize hak veriyoruz. Şunları yapabiliriz diyeceksiniz. Ama ben Almanya'da şunu görüyorum. Sokaklara yüz binlerce kişi çıkıyor arkadaşlar. Özellikle hafta sonları Berlin başta olmak üzere. Şimdi bu insanları duymayan, görmeyen bir hükümet anlayışı olamaz. Bunu söylerken bakın ben bilim insanı falan değilim. Ben kimseye ne aşı olun derim ne de olmayın derim. Bu benimle ilgili bir şey değil. Bu herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey. Ben burada uygulananları anlatıyorum. Devletin politikasını anlatıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu koronavirüsün bir de ekonomik boyutu var. Profesör Doktor Uğur Şahin şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ortağımız Pfizer'la beraber biz yıl sonuna kadar 1 milyar adet koronavirüs aşısı üretmiş olacağız dedi. Önümüzdeki yıllarda da bu rakamlar artarak devam edecek. Dünyanın farklı noktalarında aşı üretim fabrikaları kuracağız dedi. Şimdi bakın bunun anlamı şu. Biz hayatımızdan koronavirüsü, aşıyı, testleri daha uzun bir süre daha çıkartamayacağız. Şimdi bu insanlar üretiyor da kime üretiyor? İnsanlara üretiyor işte aşı olsunlar diye. Yani üretip çöpe atacak halleri yok. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri BioNTech aşısını tekini 19 Euro'dan satın alıyor. Milyarlarca üretilecek. Tabii herkes ister istemez izleyicimiz şunu soruyor. Bu işten biz ne zaman kurtulacağız? Şimdi ben üretilen planlamalar vesairelere baktığım zaman bu işten biz öyle kısa sürede falan kurtulmayacağız. Ne olacak bu aşılar? Ya bu aşıları üretirken insanlar hastalığın daha ne kadar süreceğini öngörerek, tahmin ederek üretiyorlar. Yani yarın bitecek olan bir hastalık için milyarlarca aşı üretecek halleri yok. Sizden benden daha iyi biliyorlar şu anda dünyanın gidişatını. İşte kış aylarına doğru giriyoruz. Vaka sayıları
Avrupa'nın her noktasında, dünyanın her noktasında artmaya başladı. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak diye soruyor vatandaş. Ben de şöyle söylüyorum. Diyorum ki işin ekonomik boyutu bittiği zaman bu virüs de bitecek. Aşılar bitecek mi? Bitmeyecek. Neden? Şimdi ne diyorlar? 2 doz yetmez. 6 ayın sonunda vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. 3. dozun yapılması gerekiyor diyorlar, değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 devam. 6 ayda bir bu aşılar insanlara vurulacak. Yani görünen bu. Bunu ben söylemiyorum. Üretilen aşılar ortada. Açıklamalar ortada. Bilim insanlarının bizzat aşıyı üreten Profesör Doktor Uğur Şahin'in açıklaması var. Diyor ki 6 ayın sonunda antikor üretme oranı vücutta düşüyor. O nedenle aşının tekrarlanmasında fayda var diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili karar alındı. 3. dozlar yapılıyor. Çocuklar için karar alındı. Aşılar çocuklara da yapılıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında 12 yaşın üzerindeki çocuklar için karar alındı. Çocuklara da yapılıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu aşı olup olmama mevzusunu anlatmıyorum ben. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben bunu bilemem. Bunu herkesin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Ben doktor değilim. Doktorunuzla görüşerek ya da bu olayla ilgili kendiniz karar vererek adım atmanız lazım ya da atmamanız lazım. Bunu ben bilemem. Ben işin perde arkasındaki olayları anlatıyorum. İşin ekonomik boyutunu anlatıyorum. Şimdi baktığımızda bundan bir yıl önce bu yapılan açıklamalarla kıyasladığımda şimdiki açıklamaları, insanlardan bir şeyler saklandı. 3. dozdan hiç bahsettiler mi bundan bir yıl önce, bu aşılar çıkmadan önce? Hatta öyle şeyler vardı ki tek doz yeterli diyenler vardı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, parası olan bastırıyor, aşıyı alıyor. Peki parası olmayan fakir ülkeler ne yapacak? Almanya şimdi 100 milyon doz aşı bağışlayacağını açıkladı. 100 milyon doz. 50 milyon kişiye aşı yapılacak demektir. Peki dünyanın şu anda en az 2 milyarı aşıya ulaşabilmiş değil. 2 milyar insandan bahsediyoruz. Afrika kıtasını düşünün. Adamlar yemeğe ekmek bulamıyor, aşıyla hiç uğraşamayız diyorlar. 19 euroya satılıyor tek bir doz. 19 euro. Nasıl alacak? Millet karnını doyuramıyor. Su yok, ekmek yok, aş yok, hiçbir şey yok. Neden bunu anlattım? Diyorlar ya doktorlar, herkesin dünyada, yeryüzünde aşı olması gerekiyor. Afrika ülkelerinden örnekle gidelim. Bu insanlar aşı olmayacak ki. O zaman doktorların yapmış olduğu açıklamaya göre bu virüs de hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü Afrika kıtasında aşı yapılmayacak. Virüs de bitmeyecek. Habire dolaştıracaklar o zaman, yayacaklar. Bakın gelişmiş ülkelere baktığımızda, gelişmiş ülkelerin Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Kanada gibi gelişmiş ülkelerin şöyle bir sıkıntısı var. Bu ülkeler dünyanın her noktasından göç alıyorlar. Özellikle fakir ülkelerden çok göç alıyorlar. İnsanlar çalışmaya geliyorlar. Hal böyle olunca bu insanlar da virüsü getiriyorlar. Şimdi düşün, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, dünyanın her yerinden göçmen var. Bunlar yaz dönemi memleketlerine gittiler, döndüler. Şu anda vaka sayıları artmaya devam ediyor. Daha artacak, iyi günler bunlar. Şimdi baktığımızda o zaman şunu söylememiz gerekiyor. Mezara girene kadar, ölene kadar virüs bizimle beraber yaşayacak. Mezara kadar bu aşılar da herkese yapılmaya çalışılacak. Zaten bakın çok sıkı tedbirler almaya başladılar. Yani evden açıkçası çıkmanızı istemiyorlar. Diyorlar ki ya aşı olacaksın ya da evde kendi kendine karantina halinde bekleyeceksin. Söylenen bu. Ben bunu anlıyorum. Şimdi bir vatandaş aşı olmamış, gidecek bir yerden işte bir şey alacak, alışveriş yapacak ya da bir hizmet alacak.
Aşın var mı? Göster. Yok. O zaman biz sana hizmet veremeyiz. Şimdi hani zorunlu değildi? Hani aşı olmayan insanların hayatlarını kısıtlamayacaktınız? Bu ne şimdi yani? Giremezsin, gelemezsin. Ya insanlar bakın izin dönemi geldi, geçti. İnsanlar Türkiye'den dönüyor artık Avrupa'ya. İnsanların kafası karma karışıktı. PCR testi var mı? Yok bilmem ne testi var mı? Yok bilmem giriş evrakını yaptın mı? Şunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Ya insanları gerçekten psikolojik olarak da çok yıprattılar. Siyasetçilere bakıyoruz. Her gün yeni bir açıklama yapıyorlar. Yazboz tahtasına çevirdiler insanların psikolojisini. İnsanların gerçekten psikolojilerini bozdular. İşin ekonomik boyutunu konuşuyoruz.